Şili, yani dünyanın bittiği topraklar. Güney Amerika'nın güneydoğu kıyılarında, Pasifik Okyanusu ve Ant Dağları arasında sıkışmış bir şerit gibi uzanan, İnkalardan Kızılderililere, İspanyollardan Alman ve İngilizlere kadar farklı kültürlerin, ormanların, göllerin, dağların, ıssız çöllerin ve Patagonya buzullarının ülkesi Şili. Latin Amerika olarak da bilinen bölgede doğal zenginliklere sahip Şili'nin geçmişi, iç çatışmaların ve darbelerin bıraktığı derin izlerle dolu. Tıpkı Arjantin, Bolivya, Peru, Brezilya, Paraguay, Kolombiya ve Uruguay gibi. Bir tarafında Amerika'nın, diğer tarafında Sovyetler Birliği'nin yer aldığı iki kutuplu dünyada, yani komünist sistemle kapitalist sistem arasındaki çatışmanın bazı bölgelerde sıcak, bazı bölgelerde ise soğuk savaşa dönüştüğü dönemden Şili'de ağır bedeller ödeyerek çıkan bir ülke. 1959'da Fidel Castro ve Che Guevara'nın Küba'da gerçekleştirdiği sosyalist devrim zaten Amerika'yı yeterince rahatsız ediyordu. Bir de arka bahçesindeki Latin Amerika'da Sovyet destekli sosyalist rejimlerin yerleşmesine göz yumması mümkün değildi. Askeri rejimin iktidarı kaybettiği 1988 referandumu öncesi, kanıt bırakmamak amacıyla bütün binalarını yıktığı Villa Grimaldi'de, yakınlarını kaybedenler tarafından yaptırılan ve Hatıra Odası adı verilen küçük mekanda, işkence görüp hayatını kaybedenlerin ya da kaybolanların eşyaları sergileniyor. Cam bölmeler içerisinde kiminin fotoğrafı, kiminin el yazısıyla yazdığı şiir ya da sevdiklerine gönderdiği mektup. Kiminin ise en sevdiği takısı ya da dinlediği şarkının plağı. Hepsi insan ve onlardan geriye kalan birkaç hatıra, yakınlarının yüreğinde ise bitmeyen acılar. Burası acı hatıralarla dolu. Sadece siyasi düşüncelerinden dolayı buraya kapatılmış ve işkence gördükten sonra hayatını kaybetmiş insanların hatıralarıyla dolu. Şu anda Villa Grimaldi'deyiz. Burası Pinochet'in gizli istihbarat örgütü DINA'nın en önemli merkeziydi. 13 Ocak 1975'te buraya getirildiğimde bir hafta boyunca arkamda gördüğünüz hücrede kapalı tutuldum. Hücrenin yüksekliği 1,80, genişliği ise 1,5 metreydi. İnsanları beşer kişilik gruplar halinde hücreye atıp haftalarca tutuyorlardı. Buraya yaklaşık 5.000 kişi getirildi. Çoğu dayak, elektroşok ve psikolojik olmak üzere işkenceye maruz kaldı. Yaklaşık 235 kişi de ortadan kayboldu. Burada bulunan 11 metre yükseklikteki kulenin ilk katında bir su deposu vardı. İkinci ve üçüncü katları mahkumların konduğu kutu biçiminde hücreler, en üst katında ise muhafızların gözetleme kulesi vardı. Hafta sonları askerler ailelerini getirip buradaki yüzme havuzunun etrafında piknik yapıyorlardı. Villa Grimaldi'de yaşananlar, insanoğlunun başına gelebilecek en trajik olaylardan biridir. Şili o dönemde çok karanlık günler yaşadı. Burada 1974 ve 1978 yılları arasında Pinochet'in süper polisleri olan DINA, insanları ülkenin belirli yerlerine toplayarak işkenceler yaptı. Bu işkencelerin çoğu belki de ülkenin en sembolik yeri olan burada gerçekleşti. Burada çok acımasız ve korkunç şeyler yaşandı. Elektrikli işkenceye uğradım. Ayrıca üniversiteden ve orada üyesi olduğum siyasi örgütten birçok arkadaşımı da burada gördüm. İhtilalin ilk günlerinde evimize birçok kez gelip babam Victor Diego Lopez'i aramışlardı. Gizli istihbarat birimi DINA tarafından yakalanmadan önce
32 ay boyunca saklanmak zorunda kaldı. Sonradan öğrendiğimize göre arkamda gördüğünüz bu kulenin içinde korkunç işkenceler altında birkaç ay geçirdiğini, 1976'da onun gibi burada tutulan ama sağ kurtulmayı başaran kişilerden öğrendik. Aradan 20 yıl geçti ama babam hala kayıp. Pinochet'in 17 yıl süren dikta dönemi belki ekonomideki çöküşü bir anlamda frenledi ama siyasi çöküşü hızlandırdığı gerçeğini de unutmamak gerek. Toplumun fakir kesimi için şimdi de olduğu gibi durum hiç değişmedi. Yaşam, yokluk ve yoksulluk içinde devam etti. Gösterilere alışık Şili sokakları bu kez yoksul halkın, kötü muamele görenlerin ve kayıp ailelerinin eylemleriyle dolup taştı. Pinochet, içte ve dıştaki tepkilerin büyümesi üzerine 1988'de serbest seçimlerin yapılması konusunda referanduma giderken bu kararın aynı zamanda iktidarının da sonu olacağını herhalde hesaba katmadı. 1988 yılına gelindiğinde Pinochet'e karşı yapılan protestolar artmıştı. Şili'deki yoksul kesim artık diktatörlük istemiyordu. Bu yüzden Pinochet bu kez halkın oyuyla ve desteğiyle bir diktatörlüğü güçlendirmek istedi. 1988'deki referandumu kazanacağını düşünüyordu. Referandum sonucunda demokrasi çıkınca kapatılan partiler yeniden siyaset sahnesine döndü. Hristiyan Demokrat Parti'nin adayı Patricia Aylwin devlet başkanı seçildi. Şili böylece tarihinde yepyeni bir sayfa daha açıyordu. Yani bir anlamda tarih tekerrür ediyordu. Seçimleri kaybetmesine rağmen ordu komutanı olarak bir süre daha görevde kalması Pinochet'i geçmişinden kurtaramadı. 1990'da emekli olan Pinochet, rejim muhaliflerine işkence yaptırmak, kayıplar ve daha birçok insan hakları ihlaliyle suçlandı. O dönemle ilgili soruşturmalar genişledikçe yeni toplu mezarlar ortaya çıktı. 1978 yılında halktan bazı kişiler gelip insanların gömülü olduğu yerlerle ilgili bilgi verdiler. Bu yerlerden biri de Santiago'ya 35 dakika uzaklıktaki Lornken köyündeydi. Bir mağarada toprağa kazdığımızda kemikler bulduk. Bunun üzerine ünlü avukatlardan, gazetecilerden ve psikoposlardan oluşturduğumuz bir grupla tekrar gittik. Toprağa daha derin kazdıkça korkunç gerçekle karşılaştık. Yüzlerce insanın kemikleri çıkıyordu. Bunları Yüce Mahkeme'ye açıkladık. Bu olay mahkemenin özel yargıç atadığı ilk dava oldu. Efendim, Şili'de 17 yıl süren askeri rejimin toplum üzerinde bıraktığı önemli izler var. Bunlar bugün de hala devam ediyor. Mesela kayıp olan insanlar, işkence görenler ve o dönemin sorumluları var. Mesela Pinochet. Bunların yargılama süreci nasıl gidiyor? Geçmişte Şili'de neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. O dönemde çok acı verici tecrübeler yaşandı. İlk olarak eski devlet başkanı Aylwin sadece kayıpları araştırmak için bir komisyon kurmuştu. Ben de siyasi mahkumları, işkenceyi ve bunun gibi konuları araştırmak üzere bir başka komisyon kurdum. Geçmişte neler olduğunu bilmeden bir gelecek kurmanın çok zor olduğuna karar verdik. Şimdi biliyoruz. Böylece birçok sorunu çözebileceğiz. Mahkemeler kendilerinden bekleneni yapıyor. İşledikleri suçlar nedeniyle bugün birçok kişi, örneğin gizli polis şefi ve diğerleri hapiste. Şimdi o olayların tekrar yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğini bulmalıyız. Şili'deki bütün kurumlar bu olaylar bir daha asla yaşanmasın diye düşünüyor. Bu gelecek için çok önemli bir karar. Pinochet'in daha iktidardayken özel bir yasayla kendisine ve arkadaşlarına sağladığı dokunulmazlık zırhı, tedavi için gittiği Londra'da tutuklanmasını engelleyemedi. Bir yılı aşkın süre göz hapsinde tutuklu kaldıktan sonra ülkesine iade edilen Pinochet, bugün 90 yaşında ve bu kez Santiago'daki evinde göz hapsinde. Kimine göre o bir diktatör ve işlediği suçlardan dolayı yargılanmalı.
Kimine göre ise ülkeyi bir iç savaştan kurtarıp ekonomiyi düzelten ve Şili'nin bugünkü duruma gelmesinde emeği olan bir devlet adamı. Pinochet'in gerçekte ne olduğuna tarih karar verecek ama yakın zamanda Amerika'daki bankalarda 125 ayrı hesapta 13 milyon doların ortaya çıkması yeni soruları akla getiriyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen Pinochet henüz mahkeme önüne çıkartılmadı. Avukatları çok yaşlı ve sağlığının bozuk olduğunu gerekçe göstererek yargılanamayacağını savunuyor. Kayıp insanların aileleri ve zarar görenlerse her şeyden onun sorumlu olduğunu söylüyor ve yargılanmasını istiyor. Size göre yargılanmamamız mı gerekiyor? Hukuka ve kanunlara göre Pinochet yargılanmamalı. Tabii ki politik davranışlarından dolayı sorumlu tutulabilir. Ama bu cezai suçlardan dolayı sorumlu değil. Yapılan bazı hatalardan dolayı tabii ki yargılanmamalıdır. Bu suçları işleyenler yargılanmalı ve bunlar o dönemin hükümetiyle ilişkilendirilmemeli. İşkence ve kötü muamele gibi o döneme ait açılan davalarla ilgili alınmış 555 karar var. Ancak Şili'deki yargı sistemi son derece yavaş ve karmaşık. Geleneksel metotlarla her bir aşamaya bir öncekinden sonuç alınarak adım adım geçiliyor. Diğer bir etken ise askeri rejim dönemindeki yetkililerin yargılanmasını sağlayacak yeterli kanıtın bulunmaması.